Herkese merhaba. Bu Imperial City diye geçen imparatorluk şehri. Orayı gezeceğim. Trenle geldim. 3,5 saat sürdü tren yolculuğu. Yine yalnız seyahat etmeyle ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Korku duygusu, cesur olmak, hani bunlar önemli oluyor. Cesur olmak demek hani hiçbir şeyden korkmamak, her şeye gözü kara atlamak, ben her şeyi yaparım gibi değil de bence dengeyi bulabilmek orada. Fark edebilmek. Korku duygusu da belli bir yere kadar bence önemli olması gerekiyor. Eğer korkuyor olsaydım burada olmazdım diye düşünüyorum. Korktuğunuz zaman adım atamıyorsunuz. Her ne kadar cesur olsanız bile ben kendimi hep cesur bir insan olarak düşünürdüm eskiden. Başlama enerjisi yüksek, aksiyona geçebilen, kendimle ilgili, kendi hayallerimi gerçekleştirmeyle ilgili korkularım vardı. Korktuğunuz zaman da ne oluyor? Ya donup kalıyorsunuz, ya kaçıyorsunuz ya da savaşıyorsunuz. Duruma göre değişiyor. Yaşadığınız olayın içeriğine göre ve içgüdüsel yapıyorsunuz bunu. Sürekli korku duygusuyla devam ettiğinizde bir süre sonra imajinasyon, hayal gücünüz de kısıtlanmaya başlıyor. Yani benim öyle oluyordu. Korku duygusu o hayalleri kapatmaya, gölgelemeye başlıyor. Korku duygusunu dönüştürdüm. Bir takım pratiklerle ki orada somatik pratikler çok yardımcı oldu. Yine her zaman söylüyorum. Kendi üzerimde deneyimledim. Şu an Yosamind'ın içerikleri ve Udemy'de de yine 5 tane ayrı duyguyla çalıştığımız eğitimimiz var. Fatma Nur'la birlikte hazırlamıştık içeriklerini. Ve somatik yaklaşımla hazırladık onları ve hepsini ben kendi üzerimde deneyimledim ve birden fazla deneyimledim. Tamamen gitmek demiyorum. Tamamen gitmesi diye bir şey yok. Birazcık da olması gerekiyor. Ama çok yüksek değil. Hayata devam etmenizi engelleyecek kadar değil. Ya da kendiniz için yapabileceğiniz, atabileceğiniz adımları atmaktan sizi alıkoyacak kadar değil. Korkmamız gerekiyor, evet. Sadece korkuyla hareket edersek hiçbir şey yapamayız. Hiçbir zaman adım atamayız. Yani gündelik hayatınız bile çekilmez bir hale gelir. Donup kalırsınız. Hala korkuyor olsaydım buraya gelmeye korkardım. Tek başıma hiç bilmediğim bir ülkede bir şehirden diğer şehire trenle gitmek bana korkutucu, ürkütücü gelirdi. Tek başıma buralarda gezmek korkutucu gelirdi. Ve korkuyla titreştiğiniz zaman zaten farkında olmadan daha da korkmanızı neden olacak olayları çekmeye başlıyorsunuz. Ya da insanları, sizi korkutacak insanları çekmeye başlıyorsunuz. Farkına varıp dönüştürdükçe ve korkunun titreşimini azalttıkça o zaman ayırt edebiliyorsunuz. Yani nerede korkmalıyım, bundan korkmalı mıyım, bunun üstesinden gelebilir miyim ya da şimdilik bunu yapmayayım. Çünkü bu beni çok fazla endişelendiriyor, çok fazla korkutuyor. O zaman bunu yapmayayım. Yani birazcık korku da olması gerekiyor zaten. Hani kalkıyorum, geliyorum, geziyorum, tek başıma seyahat ediyorum ama güvenlik benim için öncelikli geliyor. Hani kendimi güvende hissedeceğim yerleri seçmeye gayret ediyorum. Kendimi güvende hissedeceğim şekilde işte konaklayacağım yeri, ulaşım sağlayacağım araçları, hep güvenliğim öncelikli geliyor. Ve şöyle bir şey söyleyemem. Korkularınızın üzerine gidin. Korkularınız sizden korksun gibi genel geçer şeyler söyleyemem. Sadece fark etmek işe yarıyor. O negatif duyguları fark etmek. Bu korku olur, değersizlik olur, suçluluk olur, üzüntü olur. Ana duygular zaten bunlar. En çok bizi etkileyen ve yetişkinlik hayatımızda
verdiğimiz tepkileri belirleyen şeyler aslında o duygular. Hani onları fark etmek, onları şefkatle yine nazik bir yerden, acele etmeden, sabır yine burada çok önemli. İhtiyaç duyuyorsanız hani bir rehber eşliğinde denemek, farklı metotlarla çalışmak faydalı oluyor. Hani ben bunlardan fayda gördüm en azından. Vallahi çok güzel burası. Doğal bir film platosu gibi. Harika. Aslında çok yüksek bir korku duygum olduğunu fark ettim ben. Yani özellikle kendi hayallerimle ilgili. Bunlar çok böyle büyük hayaller. Bunları yapamam. Ama neden böyle hayaller kuruyorum diye kendimi sorguladığım da oldu. Madem hayata geçiremeyeceğim, o zaman neden hayalini kuruyorum? Hani nasıl oluyor bu? Nasıl oluyor da hayal edebiliyorum diye de sorguluyordum. Yine Fatma Nur'un çok güzel bir sözü var. Her ruh kendi potansiyelini gerçekleştirmek ister. Gerçekten hani bilinçaltı bir şekilde sizi oraya doğru ittiriyor. Yani içeriden bir ses diyor ki ya yapabilirsin. Bak böyle bir şey de var, böyle bir şey de var ve bir arayışa giriyorsunuz. Benim gibi böyle birazcık da merakınız varsa, azıcık da olsa cesaretiniz varsa aramaya başlıyorsunuz. Ve o arayış içerisinde zaten o yollar, yöntemler sizin karşınıza küçük küçük çıkmaya başlıyor. Şunu da deneyeyim, bunu da deneyeyim. Bir dakika böyle bir şey de varmış, bu tekniği de deneyeyim diye birçok teknik denedim. Bazıları çok hoşuma gitti. Hani çok içselleştirdim. Bana çok iyi geldi. Onlarda da daha çok derinleşmeyi tercih ettim. Daha çok eğitim almayı tercih ettim. O konularla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak için, uzmanlaşmak için. Birazcık kendimi burada şey gibi görüyorum. Hani avcı toplayıcı gibi görüyorum. Çok fazla eğitim aldım. Çevremde şey diyenler de oluyordu. Ya bir sürü eğitime katılıyorsun. Ona da gidiyorsun, buna da gidiyorsun. Şunu da öğreniyorsun, bunu da öğreniyorsun. Kaba tabirle birazcık maymun iştahlı mısın acaba diyenler de oluyordu. Yo hayır. Hoşuma gidiyor. Seviyorum. Bana keyif veriyor ve öğrenmekten keyif alıyorum diye cevaplıyordum. Şimdi dönüp baktığımda diyorum ki iyi ki de öğrenmişim, iyi ki de almışım. Bunları şöyle sorguladığım zamanlar da oldu. Ya ben bu eğitimi alıyorum ama benim nerede işime yarayacak acaba bu? Ya da bunu öğreniyorum ama bunu nerede kullanabilirim? Kullanamadığınız bilgi bir süre sonra çöp haline geliyor. Yani oraya harcadığınız enerji de boşuna harcanmış gibi bir şey oluyor. Şimdi ama geri dönüp baktığımda diyebiliyorum ki iyi ki de almışım, iyi ki de öğrenmişim. Şu an çünkü hepsini birleştirip onları kullanabiliyorum. Her şeyin bir zamanı varmış. Hayatta hiçbir şey için geç değilmiş. Yaş gerçekten bir rakammış. Yaşa takılıp kalmak yerine şu an neler yapabilirime bakmak daha iyiymiş. Yeterli miktarda korku, yeterli miktarda cesaret diyorum ben. Yani önemli olan dengeyi sağlayabilmek. Çok teşekkür ediyorum hepinize beni izlediğiniz için, güzel dilekleriniz için. Başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın. Bay bay.